Uykudan Önce Son Hikaye kanalına hoş geldiniz. Bugün size evlilik aşamasına gelmiş bir çiftin nişanlılık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatacağım. Bu hikaye tamamen gerçek. Elif ve Şükrü'nün hikayesi. Sevginin bazen yeterli olmayabileceğini, ailelerin ve kişisel alışkanlıkların bir ilişkiyi nasıl karmaşık hale getirebileceğini gözler önüne seriyor. Bu ve benzeri gerçek yaşam hikayelerinden daha fazla görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemize geçelim. Elif ve Şükrü birbirlerini üniversite yıllarında tanımışlardı. Elif, sınıfın en dikkat çekici, enerjik ve neşeli öğrencilerinden biriydi. Arkadaşlarıyla sürekli bir araya gelir, etkinliklere katılır ve çevresine neşe saçardı. Ancak dikkat çeken başka bir özelliği daha vardı. Elif lüksü seviyordu. Marka çantalara, gösterişli takılara ilgisi vardı. Yeni aldığı bir şeyin fiyatını söylemekten çekinmez, beğenilmekten hoşlanırdı. Şükrü ise onun tam zıttıydı. Daha sade, planlı, gösterişten uzak biriydi. Ama Elif'in ışıltısı onu büyülemişti. Üniversite yıllarının ilerleyen dönemlerinde arkadaşlıkları aşka dönüştü. Mezuniyet sonrası ilişkileri daha ciddi bir hal aldı. Her ikisi de aileleriyle tanıştı ve nişan hazırlıklarına başlandı. Ancak ailelerin birbirlerinden çok farklı hayat görüşleri olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Şükrü'nün annesi Ayşe Hanım oğlunu korumacı bir şekilde büyütmüştü. Oğluna son derece bağlıydı ve onun hayatındaki her şeyi kontrol etmeye çalışırdı. Ayşe Hanım aynı zamanda mahalledeki dedikoduların merkezinde yer alan, sürekli çevresindekilerin hayatları hakkında yorum yapan biriydi. Elif ile tanıştıktan sonra onun gösterişli tarzı, alışveriş tutkusu ve özellikle altına olan düşkünlüğü Ayşe Hanım'ın gözünde büyük bir sorundu. Elif, nişan bohçasına koyulacak altınları tek tek seçmişti. "Ben bilezik seviyorum, burma olacak ama kalın olsun," demesi Ayşe Hanım'ın sinirlerini iyice bozmuştu. Ayşe Hanım, komşularıyla yaptığı sohbetlerde sürekli olarak Elif'i konuşur oldu. Oğlumun parasıyla hava atacakmış. Her yerde o çantasını gösteriyor, sanki vitrin mankeni gibi. Altın dedim, bilezik dedim, bir tane mi yetmezmiş, 2 yetmezmiş, 4 tane isteyip durmuş, diyerek Elif'in isteklerini abartılı bulduğunu saklamıyordu. Şükrü başta bu yorumlara sessiz kalıyordu ama annesi sürekli aynı şeyleri tekrar ettikçe o da yoruluyordu. Elif ise tüm bu yorumları duyuyor ama aldırmıyormuş gibi yapıyordu. İçten içe annesinin kendisini kıskandığını bile düşünüyordu. "Ben ne giysem laf, ne alsam laf. Herkes bu kadar zevkli olsa herkes konuşulurdu tabii," diye kendi kendine söyleniyordu. Alışveriş Elif'in hayatının bir parçasıydı. Özellikle sosyal medyada gördüğü kombinleri yapmadan rahat edemiyordu. Takip ettiği influencerlardan etkilendiğini saklamıyor, Şükrü'den ara ara para isteyip bir elbiseye haftalık bütçelerinin yarısını verebiliyordu. Şükrü bir gün hesapları kontrol ederken bu harcamaları görünce ne diyeceğini bilemedi. "Elif, bu ay neredeyse 3.000 lira sadece kıyafete gitmiş. Ne var yani Şükrü, çalışmıyor muyuz? Kendime bakmam suç mu?" Bu tartışmalar bir süre sonra büyüdü. Şükrü ne kadar çalışsa da yetişemediğini, her şeyin dışarıya gösteriş için yapıldığını hissetmeye başlamıştı. Elif'in alışveriş alışkanlıkları giderek daha da artarken, Ayşe Hanım da durumdan memnuniyetsizliğini daha sık ifade etmeye başladı. Bir gün Elif'in sosyal medyada parmağındaki tek taş yüzüğü yakın plan çektiği bir hikayesi mahallede olay oldu. Ayşe Hanım o fotoğrafı komşularına göstererek "Bakın, görgüsüzlük böyle olur işte, benim altınımı da sergilemiş," diye konuştu. Elif zamanla bu eleştirilere alıştı ama kendi içinde bir huzursuzluk büyüyordu. Çünkü Şükrü giderek uzaklaşıyordu. Onunla konuşmalar azalmıştı. Artık aynı evde ama farklı odalarda gibi hissediyorlardı. Elif kendi boşluğunu yine alışverişle dolduruyor
ama tatmin süresi kısalıyordu. Bir gün ani bir kararla iş buldu. Bir zincir kafenin şubesinde baristalık yapmaya başladı. Başta gururuna yediremedi ama kendince bir çözüm yolu bulmuştu. İş kıyafetinin içine en pahalı kolyesini takmak. İş arkadaşlarına her fırsatta "Ben aslında geçici çalışıyorum, biraz kafam dağılsın" diye demeye başladı. Elif'in görgüsüz tarafı burada da kendini gösteriyordu. Gelen müşterilere "Siz hala bu telefonu mu kullanıyorsunuz?" diye laf atan günleri bile oldu. Bu sırada Şükrü yeni bir yazılım şirketinde çalışmaya başlamıştı. Sessizce işe odaklanıyor, fazla mesaiye kalıyor, evde zaman geçirmemeyi tercih ediyordu. Elif bunu fark etti ama üzerine gitmedi. Çünkü o da kafede zamanla sosyalleşmeye başlamıştı. Yeni gelen müdürle iyi anlaşıyor, kimi zaman kafeye gelen zengin müşterilerle daha çok ilgileniyordu. Ayşe Hanım hala aynıydı. Elif'in çalışmasını bile eleştiriyordu. "Koca mühendisle evlendin, hala kahve mi yapıyorsun? Bari bir güzellik merkezine falan girseydin" diyordu. Elif ona cevap vermiyor ama içine atıyordu. Zamanla bu susmalar öfkeye dönüştü. Artık Şükrü ile olan mesafeleri daha da artmıştı. Ancak bir gün Elif'in çalıştığı kafede yaşadığı küçük bir olay onu bir anda kendisiyle yüzleştirdi. Bir müşteri pahalı kıyafetleri ve gösterişli haliyle gelen Elif'e "İnsan bu kadar gösteriş yapınca içi boş sanıyor ama seni dinleyince fikrim değişti" dedi. Elif o gün ilk defa dış görüntüsünün insanlar üzerindeki etkisini düşündü ve belki de ilk defa neye ne kadar değer verdiğini sorgulamaya başladı. Bu hikaye hala tamamlanmış değil. Elif ve Şükrü birlikte kalmaya devam ediyor ama artık farklı yollardan geçerek. Elif, içindeki o gösteriş tutkusuyla baş etmeye çalışıyor. Şükrü ise sessizce kendi hayatını kurmaya çalışıyor. Birlikte kalmayı mı başaracaklar yoksa ayrı ayrı mı iyileşecekler bilinmez. Ama şunu biliyoruz, bazı hikayelerde mutlu son yoktur, sadece devam vardır. Siz de bu tür gerçek hikayelerin devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.